Buyursunlar. Hakan Ali Toker konuğumuz. İzzet söz sende. Evet, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Keyfiniz yerindedir inşallah. Hayat güzel, keyifler yerinde. Sağ olun. Sizleri sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bugün çok mutluyuz. Sizi konuk ediyoruz. Bizim için çok toplam listede inanılmaz sayıda eseri olan bir viyonsel bestecisiniz. Bizim açımızdan Türk viyonsel eserleri yazanların arasında çok sayı olarak önemli bir miktar sizin eserleriniz var. Bunların tabii içeriklerini, detaylarını bugün konuşup eserler hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olmak istiyoruz. Takdir edersiniz ki bunların ne olduklarını anlamak sadece dinlemekle olmuyor. Eserleri konuşmak, eserlerin hissiyatını almak başka bir şey. Bugünün de hepimiz açısından amacı o. Ben konsept gereği hep bir sohbete başlarken misafirimizden kendisine uygun gördüğü miktarda tanıtmasını arzu ediyorum. Eğer arzu ederseniz bize bir miktar kendinizden bahsedin, sonra devam edelim. Tabii. Ben 1976 Adana doğumluyum. Ama aslında Mersinliyim. Çocukluğum Mersin'de geçti. Müzikle küçük yaşlarda tanıştım. Ailem bana küçük bir org aldı. Casio 2 oktavlık. Belki şanslıyım diyorum ki ailemde hiç müzisyen yok. Kimse bana bu aletle ilgili büyük bir sorumluluk yüklemedi omuzlarıma. O bir oyuncaktı. Ben o oyuncağı kendi dilediğim gibi kullanmakta özgürdüm ve kurcaladım. Rastgele bastım, rastgele tuşlara basa basa zaman geçirdim. Bir gün hatırlıyorum iki nota, yan yana iki nota. Bunlar bende bir şimşek çaktı, bir ışık çaktı. Aa, ben bu şarkıyı biliyorum dedim. Böyle böyle kulaktan tanıdık ezgiler çıkarmaya başladım. İlgimin arttığını görünce ailem daha büyük bir org aldı. O ilgi gittikçe arttı. Sonunda piyano alındı. Özel ders aldım Mersin'de yaşadığım dönemde. Sonra konservatuvara girdim. İstanbul'da, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda bir yıl violonsel öğrencisi oldum. Hem de. Evet, violonselle Ya. hiç alakam yoktu. Piyanoydu tek arzum. Ve ama tam 12 yaşındaydım. 12 yaşımdan gün aldığım için ve o dönemki kurallar 12 yaşından büyükler piyanoya giremez dediği için piyano bölümüne giremedim. Konservatuvara kabul edildim. Başka bir enstrüman seçmem istendi. Başka hiçbir tercihim yoktu. Ellerime bakarak cello dedi bir hoca. Peki dedim. Kulakları çınlasın, Sevil Gökdağ'ın öğrencisi oldum. Ha. Çok tembel bir cello öğrencisiydim. Bütün zamanımı piyano ile geçiriyordum. Ailem bana bir piyano da aldı ve gece gündüz haftanın 7 günü asosyal bir çocuktum. Fakat müzik benim için çok büyük bir tutkuydu ve müzik konusunda benim kafamda bin bir soru vardı. Yapmaya çalıştığım şeyler, öğrenmeye çalıştığım şeyler, öte yandan okulun bana öğretmek istediği şeyler de vardı. Onlar her zaman birbiriyle çakışmayabiliyordu. Dolayısıyla o dönem mesela çok çalışkan bir öğrenci değildim. Yardımcı piyano dersine bile doğru dürüst çalışmıyordum. O hocamdan da azar işitiyordum ama ben kendim piyanoyla, müzikle neleri keşfetmek istiyorsam ona dünya kadar zaman ayırıyordum piyano başında. Sevil Hanım çok büyük bir erdemlilik örneği sergiledi ve benim tembelliğimi sorun etmedi. Ailemle konuştu ve dedi ki bu çocuk yolunu belirlemiş. Siz bunu ne yapıp edin? Piyano bölümünde okuyabileceği bir başka okula yollayın dedi. O kadar kötü çalıyordum ki celloyu. Beni sınıfta bırakabilirdi. Sağ olsun geçirdi.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi yeni açılmıştı. Oranın kuralları biraz daha esnekti. Ben orta 2'den itibaren Bilkent'e geçtim. Piyano bölümüne girdim. Ve artık daha mutlu bir öğrenci olarak yoluma devam ettim. Piyano Bestecilik, hocanız kimdi orada? efendim, Piyano hocanız kimdi orada? değişti. Maria Novotna'ydı. Anna Marfridur Sigurdardóttir adında İzlandalı bir hanım geldi. Onunla 2 yıl çalıştık. Anna gittikten sonra Emil Naumov, Namık Sultanov. Namık Sultanov'la uzun süre çalıştık. Kulakları çınlasın. Bestecilik ve piyano, icra ve yaratı benim için iç içe şeyler. Aslında bence her müzisyen için öyle olması lazım. Çünkü müziğin doğası böyle. Müzik bir dil. Dilimizi, Türkçemizi konuşmayı öğrenirken nasıl onu algılamak ve yaratmak süreçleri bir arada işliyorsa bence müziği öğrenmenin en sağlıklı yolu da bu. Ben kendim tesadüfen bu şekilde müziği öğrenmeye başladım. Kulaktan ilk önce rastgele dokunarak, sonra tanıdık ezgileri çıkararak ve işin çok daha başlarında ben doğaçlama yapıyordum, beste yapıyordum. Rastgele basmak demek, doğaçlama yapmak demek. Doğaçlamalarım zamanla daha müzikal hal almaya başladı. Bir süre sonra bazılarını hafızaya kaydetmeye başladım. Nota yazıp çizmek benim için çok heyecan verici bir şeydi. Bir kez akıl ettiğim, düşündüğüm bir ezgiyi notaya alabilmek çok heyecan vericiydi. Dolayısıyla ben nota okumayı öğrenir öğrenmez bir yandan da yazmaya başladım. Düşünün hani piyanoyla Beyer çalışıyorum. Beyer'in ilk parçalarını daha anca çalabilecek durumdayım. Ama ben bir taraftan da o seviyede parçacıklar yazmaya başlamışım. Acayip keyifliydi. Sonra dediğim gibi okul bana bir şeyler öğretmeye çalışırken ben kendim bir yandan kendimi geliştirmeye devam ettim. Böyle paralel 2 eğitim sürekli devam etti. Bilkent'ten sonra 1 yıl bestecilik de bölümüne girdim. Kompozisyon bölümüne girdim liseden itibaren. 2 bölüm okumaya başladım. Bilkent Üniversitesi'ni yarım bıraktım. Lisans 2'yi bitirdiğim yıl okulu terk ettim. 1 yıl okula ara verdim. İzlanda'ya gittim. Çünkü az önce bahsettiğim İzlandalı öğretmenimle çalışma ihtiyacındaydım. Piyano tekniğimde sorunlar vardı. Sağlıksız bir başlangıcım olmuştu. Org ile ağırlıksız bir klavye ile çalışarak başlamıştım ve o alışkanlıklarımı piyanoya taşımaya çalışmaktan dolayı kasma sorunlarım oluştu. Bileklerimde, kollarımda. Bu sorunları çözebilecek çeşitli öğretmenler ile görüştüm, aradım, taradım. Bir tek Anna derdime deva olabildiği için her şeyi bıraktım, gittim İzlanda'ya. 1 yıl piyanoya sıfırdan başladım. Bir yandan bestecilik devam ediyor. Doğaçlama hep devam ediyor. 1 yılda tekniğimi yeniledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve Indiana Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım. Orada demin ismini erken söyledim. En son piyano öğretmenim Emil Naumov oldu. Çok değerli bir insan. Kendisi Nadia Boulanger ile çalışmış zamanında. Yine Nadia Boulanger'in öğrencilerinden Jean-Louis Hagenauer, oradaki piyano öğretmenlerimden. Edward Auer ile çalıştım. Amerika'daki okulların güzel tarafı öğretmen değiştirince öğretmenler komplekse kapılmıyor. Bunu destekliyorlar. Ben de orada olduğum sürece hem kompozisyon bölümünde hem piyano bölümünde olabildiğince çok çiçekten bal almaya çalıştım. Kompozisyon bölümünde Marta Ptashinska ile çalıştım. Ünlü bir orkestrasyon kitabı vardır. Samuel Adler. O bir dönem ziyaretçi hocaydı. Onunla çalıştım. Dan Freund ile çalıştım. Sven David Sandström ile çalıştım. Sonra okulu bitirdim. Okulu bitirdiğim yıl Amerikalı olup da kemanla Türk, Arap, Yunan müzikleri çalmaya çalışan bir kıza aşık oldum. Bu kızın kurduğu bir grup, Salam adında bir grup vardı.
Bir gün onlarla birlikte vakit geçirdik. Bu arada ben Türk müziği de severim, çalarım. Ailede var merak. Dolayısıyla hani demin dediğim gibi okuldaki eğitimimle birlikte paralel olarak ben kendimi yetiştirmekteydim ve o paralel otodidakt eğitimin önemli bir kısmı Türk müziği üzerineydi. Piyano ile Türk müziği çalıyordum. Salam'la bir akşam vakit geçirdik. Jam session yaptık. Birbirimizi çok sevdik. Hepsi Amerikalılar. Doğma büyüme Amerikalılar ama bazısının bir ebeveyni bir Orta Doğu ülkesinde doğmuş. Babası Iraklı, annesi Amerikalı. Babası Lübnanlı, annesi Amerikalı vesaire. Ama hepsi Amerika'da doğup büyümüş ve Orta Doğu kültürünü biraz daha uzaktan, aileden, biraz daha sonradan edinmiş. Bir tanesi ud çalıyor, işte bendir, darbuka, bizim perküsyonları çalan bir arkadaş var. Çok güzel kaynaştık. Ama bana ne dediler biliyor musunuz? Biz seni sevdik ve grubu almak istiyoruz ama piyano ile olmaz. Senin otantik bir Orta Doğu enstrümanı çalman lazım. Bunu bana bir Amerikalı söyledi. Ne kadar ironik değil mi? Tereciye tere satmaya gittiğim Amerika'da Amerikalı bana kendi sazını öğren de geldi. Koştum Türkiye'ye, kaptım kanunu, e, kanun öğrenmeye başladım süratle. Haftalarca, aylarca, saatlerce deli gibi kanun çalıştım. Çok hızlı bir ilerleme kaydettim ve birkaç ay sonra Amerika'ya döndüğümde Selam'la birlikte konserler vermeye başladık. Onların albümlerinde kanun çalmaya başladım. Okul bitmişti. Lisans bölümünü bitirdim ve kendi kendime eğitmeye devam etmek daha eğlenceli geldi. Daha fazla akademik bir çalışma düşünmedim. Orada bıraktım ve Amerika'da konser hayatına, müzik hayatına atıldım. Salam'dan sonra başka gruplar da girdi. Orkestra Son diye bir grup girdi. Piyanist lazım dediler. Güney Amerika müzikleri çalıyorlar. Salsa, cumbia, merengue. Tamam dedim. Onlara katıldım. Onlarla da bu müzikleri çalmaya başladım. Silk Road diye bir grup var. Amerika'da o isimde çok ünlü bir grup var. Yo-Yo Ma'nın çalıştığı. Bizimkisi o ünlü grup değil. Ama aynı ismi almayı tercih ettiler. Benim seçimim değil. İpek Yolu adında bir başka grupla çalışmaya başladım. Önceden isimleri Sabah'ydı, sonra değiştirdiler. O grupla da Orta Asya müzikleri çalıştık. Yoğun bir şekilde Azeri, İran, Türkmen, Kazak, Tacik, Özbek müzikleri çalıştım. Derken bir gün bir Afgan şarkıcı, Afganistanlı bir şarkıcı karşıma çıktı. Afgan şarkıları albümü yapmak istiyorum dedi. Tamam dedim. Aranjör olarak onunla çalışmaya başladım. Kendi grubum için düzenledim Afgan şarkılarını. Afgan müziğinde harmonyum diye bir alet vardır. Bir çeşit masaüstü akordiyonu. Masanın üstüne koyuyorsunuz. Klavyeli bir çalgı. Afganistan'da, Pakistan'da, Hindistan'da yaygın. Bu enstrümanı da albüme katmak istedi ama harmonyumunun akordu bozuktu. Ve orada Bloomington, Indiana'da harmonyum tamir edebilecek kimse yoktu. Tom Meister dedi ki akordeon kullanalım. Ben dedim Tom Meister'e pardon. Klavyeyi aç, ben akordeon sesini ver, ben oradan harmonyumu taklit ederim dedim. O da dedi ki ama akordiyonda körük sesi vardır. Klavyeden o efekti alamayız. Ben sana bir akordeon vereyim en iyisi öğren dedi. Sen hızlı öğrenirsin dedi. Tamam dedim. Aldım sazı. Gittim bir hafta deli gibi çalıştım. Ondan sonra kayda geri geldim. Sağ eli o kayıda yetecek kadar çalabiliyordum. Ama keyif aldığım için devam ettirdim. Zamanla sol eli de öğrendim. Bugün Türkiye'de yeni kurulmuş bir akorder var. Akordeon Derneği. Kulakları çınlasın Aziz Ali Elyautu abimiz kurdu. Beni de dahil etti bir yandan. Akordeon Derneği üyesi de oldum. Ondan sonra Amerika'da çok uzatmayayım 9 yılım geçti. 9 yıl sonra Türkiye'ye temelli dönme kararı aldım. Türkiye'ye döndükten sonra da burada da çeşitli gruplarla çalışmaya devam ettim. Ve özetle hayatım klasik batı müziği, caz, geleneksel Türk müziği ve çeşitli dünya müzikleri, çeşitli etnik müziklerin bir karması haline geldi.
Duruma göre bu müziklerden herhangi birini saf olarak icra ediyordum. Bazen de içimden geldiği için bir besteci olarak bu müziklerin bazılarını birbirleriyle harmanlayarak özgün yaratılar ortaya koyuyordum. Halen de bunları yapmaya devam ediyorum. Evet, yani çok çok renkli bir kişilik, çok renkli bir hayat. Bizim o işte önümüze konulan notayı çalmamız odağında olan eğitimimizin çok dışında. O bahsettiğiniz işte işin yaratıcılığı, işin icracılığıyla birlikte yürümeli olayı açıkçası benim şahsen hiç bilmediğim bir alan. Biz hep önümüze bir nota kondu, oturduk onu çalıştık. Önce metotlar, sonra basit parçalar, sonra işte dönemine göre, sınıfımıza göre eserler zorlaştı veya dönem değişti. İşte önce barok, sonra klasik, sonra romantik. En son nispeten 20. yüzyıl eserleri ama hep önümüzde bir nota vardı. Siz o formatın tamamen dışındasınız. Ki bir de üstüne üstlük işte işin akordeon tarafı, işin harmonyum tarafı. Şimdi bir yandan internete baktım, harmonyum nasıl bir çalgı diye ben hiç görmemiştim. Hakikaten böyle tuşları olan, üstünde körü olan bir masaüstü piyanosu gibi duruyor. Değişik bir çalgı. Hiç haberim bile yok. Ee, Yani Ben çok tabii şanslıyız. akordeon çalıyorum, harmonyum çalmıyorum. Anladım ama hani sonuçta oradan gelmiş iş. Ama çalarım. Yani her tür klavyeli çalgıyı çalarım. Geçtiğimiz yıl pandemiden kısa bir süre önce verdiğim son konserlerden bir tanesi İstanbul Pera Müzesi'nde gerçekleşti. Klavsen ile halk türkülerimizi çaldım. Büyük Klavsen ihtimalle Türk nereden müziği de bulabiliyorsunuz? Klavsen nereden bulabiliyorsunuz? Yani İstanbul'da böyle sağlam bir çift tuşlu klavsen bulabiliyor musunuz? Kuğu Müzik'te var. İstanbul'da Kuğu Müzik mağazasında oranın sahibi İlhan Bey, kulakları çınlasın, sevgili dostumuz. Orayı sık sık ziyaret edip onun çalgılarında çalışmışlığım var. Ondan sonra da e, klavsenin sesinin bağlamaya ne kadar benzediğini fark ederek oraya bir gidişimde ya bu alette türkü iyi gider deyip bir başladım doğaçlamaya. Ondan sonra fikir büyüdü. YouTube kanalımda merak edenler bakabilir, çeşitli orada Kuğu Müzik'te yapılmış kayıtlarım var. Klavsenle türkü kayıtlarım var. Sonra da böyle bir komple konser gerçekleştirdim. Tabii bu arada yeri gelmişken anmak istiyorum. Rahmetli sevgili Leyla Pınar, yakın zamanda kaybettiğimiz değerli klavsen sanatçımız, geleneksel Türk müziğini, klasik Türk musikisini klavsenle icra eden ilk ve belki şu ana kadarki tek sanatçımızdı. Ondan da ilham aldım, feyz aldım diyeyim. Ben de türküleri çaldım. Yani bunlar ne kadar renkli bir palet yani. Biz hakikaten çok ortodoks kalıyoruz sizin yanınızda. Bilmiyorum hani Yayına girmeden Aslı hatırlatmıştı, değil mi? Hasan Uçarsu'nun da bu eski İstanbul'un arka sokaklarındaki galiba bir performansta kanun çaldınız, doğru mu hatırlıyorum? Evet, Türkiye'ye ilk geldiğim yıllardı. 2006-2007 gibi olsa gerek. Fakat ne yazık ki ondan sonra kanunu ben bıraktım. Uzun zamandır elimi sürmüyorum. Amerika'da o yaşadığım bölgede çalan başka kimse yoktu ve bana ihtiyaç vardı. Ve ben de orada asıl hayalim konser piyanisti olmaktı. Daha fazla solo resital vermek idi. Ki verdim de pandemiye kadar ama daha fazlasını, daha yoğun bir solo piyano kariyerini arzu ederken hayat karşıma böyle fırsatlar çıkardı. Ben de o fırsatı değerlendirdim. Ama Türkiye standartlarında hiçbir zaman amatör ötesi bir kanuni olmadım. Dolayısıyla şimdilerde kanun içeren projelerim, bestelerim olduğu zaman usta kanunilerle birlikte çalışmaktan zevk alıyorum. anladım. Evet, yani kayıttan sonra bunları detaylı konuşuruz. Çok işi dağıtmak istemiyorum konseptin dışına çıkmak ama bu işin klavsen çelesa tarafı beni kişisel olarak çok ekstra ilgilendiriyor. O konuda konuşacak çok şey var. Ben müsaade ederseniz eserlere geçmek istiyorum. Bizdeki listeye göre 8 eseriniz var değil mi Aslı? Çılgın bir liste.
Evet, 8 tane violonsel için yazdığınız eserle karşılaştık. Yani hangisiyle başlamak isterseniz onunla başlayalım. Ee, Yani kafanızda liste hazırsa veya şununla başlayalım derseniz nasıl istiyorsanız onunla başlayalım. Tabii. İstiyorsanız hepsinden azar azar bahsedebiliriz. Tamam. Kronolojik gidelim. Hay hay lütfen. Tamam. O zaman Introduction ve Allegro Rondo Capriccioso ile başlıyoruz solo cello için. Evet. Bir saniye. Bu parçanın notasını da önüme alırsam hatırlama şansım olur. Bunu ne için yazmıştınız? 12 dakikalık bir eser diye anlıyorum. Neydi hedef? Ne için? Sebebi neydi? Bir sipariş miydi? Bir olay mı vardı? Ne oldu? Niye yazdınız bunu 97'de? Bu bir ödevdi. Indiana Üniversitesi'ne girdiğim zaman ben ağırlıklı olarak piyano için beste yapıyordum. Bestelerimin her tarzda ve her çalgı için yapıyordum, yine yapıyordum. Henüz caza girmemiştim ama solo piyano eserlerim çok ağırlıktaydı. Çünkü kendimi ifade edebileceğim saz o, kendi sazım o. Aşık olduğum kızlara ilanı aşk etme yöntemim oydu. Onlar için bir beste yapıp, piyano için beste yapıp, bunu senin için yazdım diye çalmak. Öğretmenim de bunu gördü. Birazcık hani kendimi geliştirmem için o alanın dışına, hani o comfort zone dediğimiz rahatlık alanının dışına çıkmam için bana böyle bir şey verdi. Solo cello için bir parça yaz dedi. Üstelik yazdıklarım son derece tonal eserlerdi. Marta Ptashinska ilk kompozisyon öğretmenim. Klavyede şu notaları çaldı. Bakayım. Doğru mu? Re, do var, sol var. Altı tane nota verdi bana. Sadece bu 6 notayı kullan dedi. Bir noktadan sonra da diğer 6 notayı oktavda bulunan diğer 6 notayı kullanarak ikinci bir bölüm yaz dedi. O güne kadar öyle bir şey yazmamıştım. O güne kadar çok tonal düşünen bir insandım. Tonal ya da model. Modern müziğe karşı zevkim biraz geç gelişti. Gelişti ama geç gelişti, öyle diyeyim. Bu notalarla ne yapacağım ki ben diye uzun süre düşündüm. Birkaç hafta derse hiçbir şey yazıp da getiremedim. O sıralarda Norveçli bir sevgilim vardı. Çok aşıktım ve onun için sürekli harıl harıl piyano için valsler yazıyordum. Ders dışı aktivite devam ediyor bir taraftan ama ödevimi bir türlü yapamadım. Bloomington, Indiana'da okuduğum şehirde bir dünya müziği festivali var. Lotus. Her yıl şehrin, kasaba diyeyim, küçük bir yer orası. Kasabanın göbeği, en işlek caddeleri trafiğe kapatılır. Orada çadırlar kurulur. Kasabanın başlıca binaları sahne olarak kullanılır. Kiliseler vesaire. Ve dünyanın dört bir yanından sanatçılar gelir. Geleneksel müziklerini icra ederler. Bir akşam Lotus Festivali'ne gittim. İsmini hatırlamıyorum. Afrikalı bir sanatçı elinde gayet ilkel bir çalgıyla 1 ya da 2 saat boyunca sadece 5 notaya dayalı bir konser verdi. O beni açtı. Ha dedim, tamam. Ondan sonra gittim çalışma odama ve sayfalar dolusu 6 notayla çalınabilecek, cello ile çalınabilecek sayfalar doldurdum. Nihayet derse bir sürü şey götürdüm. Bir kısmını atmak zorunda kaldık. Fazla bile geldi ama sonuçta böyle 12 sayfalık bir parça çıktı ortaya. Evet, eser bayağı dolu ama hani çok çalınabilir, gayet hani
yürüyen bir eser benim gördüğüm kadarıyla. Keyifli bir eser. 12 dakika, hiç bunun bir performansı oldu mu bir yerlerde? Kulakları çınlasın Jan Kolar adında bir okul arkadaşım çaldı. İlk seslendirilişini gerçekleştirdi. Orada okulda 97 mi yine tarih? e, bakıyorum olabilir. Emin değilim. Belki yazdığım yıl değil bir sonraki yılda seslendirilmiş olabilir ama elimde sadece bir kaset kaydı var. Onun dışında bir daha çalan olmadı. Tamam, o zaman tek seslendirme Jan Kolar'ın. Ama eser çok güzel duruyor. Umarım en kısa zamanda birileri bunu çalar ve tekrar bir duyma şansımız olur. Bir kayıt var mı peki bir yerlerde, hani bunun duyabileceğimiz bir YouTube'da şurada burada bir yerde kaydı var mı? Yok ama iyi ki hatırlattınız. Ben yanın kaydını birazcık temizleyip internete koyayım. Ne güzel olur. En azından bu konuşmayı dinleyen misafirlerimizden bazıları der ki ya ben bu eseri bir duymak istiyorum. Sizin kendi YouTube kanalınıza koymanız durumunda en azından oradan dinler diye düşünüyorum. Bu arada bilginiz olsun. Biz bir süre sonra bu sohbetlerin altına İngilizce, Fransızca ve İspanyolca altyazı da hazırlıyoruz. Yani şu an Tayfun kaç bölüm geriden gidiyoruz? 3-4 bölüm herhalde, fazla değil. O altyazıları yerleştiriyoruz. Böylece yurt dışından da misafirlerimiz bunu seyrettiği zaman ileride rahatlıkla bizim konuşmalarımızın %100 tam olmasa da biliyorsunuz Google'ın translation'ı biraz %80'ler civarı, %80 oranında doğru bir translation anlayabiliyor diye ümit ediyoruz. Yani şu an bölümlerin 20 küsur bölümün 20'sinin var, altyazıları var. Hani bilginiz olsun. Böyle bir özelliği var bizim kanalımızın, çoğu Türk kanalda olmayan. Onları da hallediyoruz bir yandan. Bu Introduction ve Allegro için başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Devam edelim mi? Notasını merak eden cellistler için imslp.org'da mevcut. Harika. Eserlerin çoğunun orada notası var. Okey. Güzel oldu. Nota da var. IMLSRP'den o zaman indirip hem de siz kaydında koyarsanız hepsinden birden haberleri olacak demektir. Evet. Sonra Duet for flüt ve violonsel için düet Opus 84, ona geçelim mi? Arzu eder misiniz? Evet, bu da bir ödevdi. Bu da benim bitirme ödevimdi. Kompozisyon bölümünden mezun olmadan önce belli bir süre verilir öğrencilere. Hocadan yardım almaksızın gir odana, kapan ve şu kadar süre içerisinde şu eseri bize yaz getir denir. Ben de ve bana verilen ödev flüt ve cello içindi. Belli bir form da verildi. Oturdum yazdım. Kaç dakika sürüyor eser? Bu eser bakıyorum, not almış mıyım? Bilmiyorum. Bu hiç çalınmadı. Okey. Başında bir not var. A quarter tone flat diye. O ne anlama geliyor mesela? Evet, orada koma kullandım. Birazcık Türk müziği etkileri var. Oo, Biraz okey. sabah makamına gönderme var burada. Okey. Bunları sormamdaki sebebi anlıyorsunuz diye düşünüyorum. Bunu bir gün çalmak isteyen biri olduğu zaman şu sohbeti dinleyip ha o oymuş desin diye özellikle bilerek soruyorum. Evet. Mahsur yoktur umarım. Tabii sorun lütfen. İnşallah sizle de irtibata geçer çalacak kişi ya da kişiler. O zaman çok daha tabii doğru bir yoruma geçer ama hani diyelim ki bir çıkartayım dedi, en azından bir fikri olsun. Oradaki bemolün aslında Türk müziğine dair bir yankılama olduğunu anlasınlar diye. Herhalde bu eser diğerinin yarısı kadar sürüyor gibi anladım. Çünkü 160 ölçüm, 165 ölçülük bir eser herhalde 5-6 dakika falan sürüyor gibi duruyor. Evet, muhtemelen. Evet. Bunun tonu var mı eserin? Tonal bir eser mi? Yani onu konuşmadık tam. Bu makamsal bir eser. Okey. Biraz
Yani tonalite, modalite biraz serbest, arada geziniyor. Okey, tamam. İki parti de gayet hareketli, gayet eğlenceli gibi duruyor. Yani umarım ilk seslendirmeyi yakın zamanda bu söyleşiyi duyan birileri e, yapmak için arzu eder. Bunun var mı IMDb'de notası? Bunun bakayım hemen. Evet var. Var. Okey. Yani oradan rahatlıkla indirebilirler o zaman. Tabii. Bu eser hakkında başka söylemek istediğiniz bir şey var mı? Geçelim mi bir sonraki esere? Geçelim. Okey. O zaman Hamsi ile Badem'in Valsi. Ee, Evet. evet. Opus 118. Bunun için ne söylemek istersiniz? Hayatımın kadını için yazdım. Naz Evren şu anda çocuğumun annesi, sevgili eşim. E, Sevgililer aralarında birbirlerine çeşitli sözcüklerle çağırırlar. Canım, cicim, balım, peteğim, şekerim. E, O benim hamsim, ben de onun bademiyim. Bu bizim aşkımızı anlatıyor. Ne güzel. Benim eşim solo violonsel çalmayı sevmez. Orkestrada çalmayı sever, grup içinde çalmayı sever. Ama solistik pozisyonda hani spotun üzerine tutulmasını sevmez. Ve ben uzun süre birlikte müzik yapmayı hayal ettim onunla. Dolayısıyla o an gerçekleşene kadar da onun için violonsel piyano parçaları yazmaya devam ettim. Hamsi ile Badem'in Valsi'nden sonra bir sözsüz şarkı yazdım. Bu ikisini halen birlikte çalmışlığımız yok. Fakat nihayet geçen yıl kızımız doğdu. Kızımızın ismini Yarın koyduk. Ne Ve güzel. Allah bağışlasın. teşekkür ederim. Hamilelik sürecinde Yarın'ın doğumunu beklerken yaşadıklarımızı anlatan bir vals daha yazdım. Yarını beklerken adında ve nihayet sevdiceğimle beraber ilk seslendirdiğimiz bestem, onun için yazmış olduğum bestelerden ilki bu oldu. Geçtiğimiz yıl Hatay'da SAYEK Festivali'nde seslendirdik. Tabii o sırada pandemi başlamıştı. Biz evimizde bir kayıt gerçekleştirdik. Online konser olarak sunuldu. Bu üç eser hakkında hani bir arada konuşabiliriz. Tamam. Nasıl arz ediyorsanız Evet. hangisini bağlıyoruz? Yani o zaman bu Hamsi'm ve Badem'in Valsi ile Yarını Beklerken'i mi? İkisini mi Bir de Song birleştiriyoruz? Without Words sözsüz şarkı dedi Ha, sanırım. sözsüz şarkı. Okey. Üçü. Evet, bu üçü benim aşkımı anlatır. Okey. Romantik parçalar, son derece romantik, hatta erken romantik. Ben her tarzda beste yaparım. Şimdi yeri gelmişken bu konuyu birazcık açayım istiyorum. Pek çok bestecide stilistik açıdan bir kaygı vardır. Özgün bir ses yaratma, stilini bulma kaygısı, sesini bulma kaygısı, diğerlerinden ayırt edilme kaygısı, özgün olma kaygısı, milli olma kaygısı. Ben eğitim hayatım boyunca ve sonraki müzik hayatım boyunca bu kaygılarla sık sık rastladım. Müzik tarihinde de rastladım. Ama kendi deneyimim bana şunu öğretti. Müzik bir oyuncak. Müzik tıp gibi değil. Müzik mühendislik gibi değil. Notalar istediğimiz gibi oynayabileceğimiz şeyler. Bunda kötü bir şey yok. Bu akorda kötü bir şey yok. Bu akorda da kötü bir şey yok. İsteyen istediği zaman istediğini yazsın ve çalsın ve kafaya da takmasın diyorum. Özgünlük zaman içerisinde kendiliğinden gelen bir şey. Müzik taklit edilerek öğrenilen bir şey. Başka sanatçıları dinledikçe, duyduklarınızı taklit ettikçe iyi bir icracı olmayı öğreniyorsunuz. Ve besteci olarak da başka bestecileri dinleyip taklit ettikçe onlardan çok şey öğreniyorsunuz.
Özgünlük ne zaman geliyor biliyor musunuz? Ben bunu bir noktada keşfettim. Birden fazla değişik unsuru taklit etmeyi, çok iyi taklit etmeyi öğrendiğiniz zaman ister istemez bu taklit ettiğiniz unsurlar içinizde zamanla harmanlanmaya başlıyor. Hepsi bunlar içselleşiyor. Bu içselleşmenin sonucunda ortaya homojen bir yapı çıktığı zaman artık o sizin diliniz oluyor. Chopin'i Chopin yapan Polonya folkloru, İtalyan operası ve erken dönem Fransız romantizminin çok iyi harmanlanmış olmasıdır. Chopin o genç yaşında o özgünlüğe, çağdaşları arasında o kaliteye, o özgünlüğe bu sayede kavuştu. Ve bu bir tercih meselesi. Şimdi şunu söyleyeyim. Bazıları için müzik yapmak, bazı besteciler için müzikle bir şeyler söylemek bir ülküdür. O besteciler sahaya çıktığı zaman onlar bir özgürlük savaşçısı gibidir. Onlar bir devrimci gibidir ve çok büyük yük vardır omuzlarında. Kendilerine yükledikleri. Benim böyle bir yüküm yok. Benim tek yüküm, tek arzum müzikle kendimi ifade etmek. Ve insanın içinden gelen şey en doğal his neyse onu en olduğu gibi ifade etmek de makbul bir şey. Öyle diyeyim. Dolayısıyla benim içimden bazen bir Viyanalı olmak geliyor. Bazen içimden fesli 100 yaşında bir Türk olmak geliyor. Bazen içimden siyah güneş gözlüklü bir Amerikalı cazcı olmak gerekiyor. İçimden geçiyor. Bazen çok karanlık duygular içerisindeyim ve atonalite fışkırıyor. O an öyle hissediyorsam o geliyor içinden. Dolayısıyla hiçbir tarzı bir ülke olarak edinmedim. Özgün olmaya da çalışmıyorum. Bazen içimden öyle bir duygu geliyor ki, öyle bir şey anlatmaya çalışıyorum ki, istiyorum ki ister istemez bu unsurlardan bazıları kaynaşmak durumunda kalıyor. O zaman da bazıları vay ne kadar özgün bir şey eser ortaya koymuşsun diyorlar. Ve sanıyorlar ki ben artık özgün dilimi buldum. Ondan sonra öyle yazacağım. Yo, ertesi gün ben tekrar kendimi Viyanalı hissedebilirim. Ve katıksız bir Viyana valsi yazmamam için hiçbir neden yok. Bu eşim için yazdığım 3 parçayı yazarken çok romantik duygular içerisindeydim. Dolayısıyla bunlar da öyle çıktılar. Bunların bir yerlerde kayıtları var mı? Yayınlanmış YouTube'da, şurada, burada. YouTube kanalımda Hamsi ile Badem'in valsi var mı? Bakıyorum. Aslında biz bunları ilk Ozan Evrim Tunca ile çaldık. Birkaç yıl önce İstanbul'da verdiğimiz resitallerde ve kayıt da edildi ama sanıyorum kayıt kalitesi bizi tatmin etmediği için olabilir. Bu kayıtları ortaya çıkarmadık hatırladığım kadarıyla. Evet. Bir tek işte Sayek Festivali'nde Naz'la beraber çaldığımız Yarını Beklerken. Okey. Diğerlerinin kayıtları yok. Peki bunların seslendirmesi Ozan dışında yaptınız mı? Başka biriyle veya başka birileri yaptı mı?
Selin Nardemir'le yaptık. Hamsi ve Badem'in Valsi ve Sözsüz şarkıyı cellist Selin Nardemir'le birlikte birkaç yıl önce yaptık. İstanbul'da önce İstanbul'da sonra İzmir'de birer aşk valsleri konseri verdik. Ne Çok güzel. sevgili kemancı dostum Olgu Kızılay ile beraber Hı hı. bazı keman piyano parçalarım, cello piyano parçalarım ve keman cello piyano triolarımı seslendirdik. Hepsi sevdiğim kadınlar için zaman içerisinde yazdığım parçalar. Ben seyirci karşısına çıktım, bu aşkların hikayelerini anlattım ve çaldık. Aşk Valsleri konserini bir gün piyasaya çıkaracağım. O kayıtlar var, kaydedildi, konser kaydı olarak var elimde ama henüz elden geçiremedim. Okey. Umarım bir gün bunları yayınlama fırsatınız olur. Böylece bu röportajları dinleyen, sizin eserlerinizle ilgilenen Türkiye'de ya da yurt dışındaki müzisyenlerin evet bu eser böyleymiş deyip çalması için bir aracılık etmiş oluruz diye ümit ediyorum. O zaman bu 3 eseri aynı potada eritiyoruz ve hepsini bir paket gibi görüyoruz. Evet. Uygun görürseniz bunları geçmek istiyorum. Neyle devam edelim? Siz söyleyin. Hangisi? Murat Süngü ile yaptığım çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Tamam. Murat Süngü benim hayallerimin cellisti. Türk müziği camiasında yetişmiş. Fakat Dvorak konçertoda çalabiliyor. Caz da yapıyor, blues da yapıyor. Benimle aynı yoldan yürüyen bir müzisyen. Klasik Batı müziği, caz ve Türk müziğine eşit derecede hakim bir müzisyen. Dolayısıyla ben bunların hangisini hangi oranda karıştırarak bir kokteyl yapmak istiyorsam Murat'la bunu yapabiliyorum. Geçtiğimiz yıl, pardon 2019, geçtiğimiz yıl, evet, pandemi başlamadan önce 2020'nin başında piyasaya çıkmış olması lazım. Murat Süngü, Erdem Göymen ile birlikte Taurus Mountains diye bir albüm çıkardık. Toros Dağları'nın şeyi ne burada? Hani sebebi sizin Adanalı olmanız mı? Evet, Mersinli diyelim. Şimdi bu albümün Hakan Kurşun üstlendi. Benim aslında kendi stüdyom var. Kendi yapımını üstlendiğim albümlerim var. Ama burada değişik bir şey yapmak istedim. Özellikle caz dünyasına, Türkiye'deki caz çevresine biraz daha iyi girebilmek, ismimi duyurabilmek ve yurt dışı caz festivallerinde yer alabilmek ümidiyle oralarla biraz daha bağlantısı olan bir yapımcıyla çalışmayı seçtim. Ne yazık ki pandemi girdi araya. Biz bu albümü yaptık. Ondan sonra Hakan Kurşun'un o bağlantılarından henüz yararlanamadık. Ama Hakan abi beni yönlendirdi. Bu albümü yazarken hani diyordum ya, sentez yoluyla, farklı unsurların senteziyle özgün bir ses elde etmek ve ben bunu keyfi olarak canım istediği zaman yapıyorum, istediği zaman yapmıyorum dedim ya. Hakan Kurşun beni mecbur tuttu. Yani yapımcı olarak benimle çalışacaksan ben bir müzisyen olarak her şeyine karışırım dedi. Ne çaldığına karışırım dedi. Ne yazdığına karışırım dedi. Peki dedim. Bu seferlik de böyle bir şey olsun. Ve Hakan Kurşun resmen onu öyle yazma, bunu böyle yaz dedi. Bu çok uzun olmuş, buradan bir şeyleri kıs dedi. Ve kompozisyon bölümünden mezun olduğumdan beri hiç kimsenin müdahale etmesine izin vermediğim şeylere Hakan abinin müdahale etmesine izin verdim. Ve bütün parçalar zorunlu olarak onun isteği gereği sentez parçalar oldu. Klasik Batı müziği, caz ve Türk müziğinin karışımından oluşan özgün çalışmalar oldu. Hangi eserler bu albümde var şu an konuştuklarımızda? A New Day, Bosphorus Dreams, Dolphins, Grocery Walk, Gymnopédie Orientale, Peace, Philosophy, This or That,
Tongue Twister. Bunların hiçbiri cello repertuarına yönelik yazılmış parçalar değil. Bunlar caz parçaları. Elimde tek sesli ve akor şifreli notaları var. Ama elimdeki grup cello, piyano ve bateriden oluşan Toker Trio grubuydu. Ve bu albümde Murat Süngü çok ilginç şeyler yaptı. Yani cello'yla caz solosu yapmaktan cello ile uzun hava yakmaya, ağıt yakmaya, taksim yapmaya giden, ikisinin arasında dolaşan şeyler yaptı. Hakan abinin önerisine uyarak albüme de parçalara da İngilizce isimler verdik. Tek amacı yurt dışında tanınması, yurt dışından aramalarda çıkması. Yoksa ben kültürünü, dilini seven bir insanım. Hani İngilizce başlık koymak özentim yok. Stratejik bir sebeple bütün isimler öyle kondu. Daha önce Murat Süngü, ben ve Hakan Çetinkaya, perküsyonist Hakan Çetinkaya, üçümüz bir albüm yapmıştık. Üç Gönül Hikayesi diye. Orada da her üçümüzün de üçer bestesi yer aldı. Onlardan bana ait olanların özellikle iki tanesi çok cello düşünerek yazdığım şeyler. Bir tanesi Kabulleniş, öbürü de Uzak ve Yakın. Uzak ve yakın. Hı hı. Evet. Dediğim gibi bunlar da aynı şekilde caz mantığıyla yazılmış. Tek sesli nota üstünde akor şifreleri var. Yayınlanmış notalar değiller. İsteyen herkes de notalarını severek paylaşırım. Benle iletişime geçmek isteyen olursa. Ama bu müzikleri dijital platformlardan dinleyerek tanımaya davet ediyorum dinleyicilerimizi. Çünkü bunlar ancak Murat'ın çaldığı gibi çalınırsa hayal ettiğim şekle bürünen parçalar. Okey. Bu o zaman uzak ve yakını konuşmuş sayıyoruz. Bunun o zaman bir kaydı var. Nota sizden alınacak. Doğru anlıyorum. Bunun bir Evet. İBSLP notası yapısı gereği yok. Başka ne konuşabiliriz? Ne kaldı? Bir parça daha var cello piyano için yazdığım. Şimdi benim pandemiyle birlikte yapmaya başladığım bestelerden biraz bahsedeyim size. Bunların içerisinde bir cello parçası var. Ben rakamlar üstüne beste yapıyorum. Tonun derecelerini düşünün. Do 1, Re 2, Mi 3, Fa 4, Sol 5, La 6, Si 7. Ben yukarıdaki Do'ya 8 dedim. Yukarıdaki Re'ye de 9 dedim. Sıfırı da Es kabul ediyorum. Hı hı. Şimdi Aslı Hanım, bana doğum tarihinizi söyler misiniz? Gün ay olarak mı? Gün, ay ve yıl Evet. olarak. 17 Nisan 1982. 17.04 17.04. Evet. 1982.
Wow. Ellerinize sağlık. Çok Oh, hoş. harikasınız, harikasınız. Geçmiş doğum gününüz kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Şimdi onu söyledim. Bu benim şarkım artık dedim. Evet, Çok teşekkür bu sizin Ve şarkınız. kayıt oldu ve çok güzel bir şey oldu Türk Beyoncé eserleri ve bestecileri içinde. Müzikten söz ediyoruz ama müziği alamıyoruz içeri derken. Ellerinize sağlık ya, çok hoştu. Sağ olun. Allah, harika. Harika. Alptekin duyunca bakalım ne yapacak Aslı. Bilmiyorum, üstüne bir şey yapması gerekecek artık. Konuyla ne kadar çıkıyorsa. Evet. Bu bir doğaçlamaydı. Anında yaptım. Ben klasik Batı müziğinde doğaçlama sanatıyla yakından ilgileniyorum. Sohbetimizin başında da dediğim gibi bence müzik bir dil ve Türkçe'de olduğu gibi müziği de bir dil olarak öğrenmek, yani algılama, yorumlama ve yaratma süreçlerini bir bütün olarak ele almak çok yararlı. Müziği daha iyi algılamamızı ve ifade etmemizi sağlayan bir yol. Dolayısıyla ben bütün öğrencilere, bütün müzisyenlere doğaçlama yapmalarını tavsiye ediyorum. Doğaçlamayı kariyerinizde kullanmak zorunda değilseniz, sahnede sadece yazılı bir notayı çalmak yanlış bir şey değil. Ama tek amacınız Bach çalmak bile olsa, çalışma odasında doğaçlama yapmak sizin notayı yorumlamanıza çok şey katacaktır. Ben bunun ötesinde doğaçlamayı kariyerime kattım. Doğaçlama resitaller verdim pandemiye kadar. Bu klasik Batı müziğinde unutulmaya yüz tutmuş bir gelenek biliyorsunuz. Her dönemin ayrı doğaçlama gelenekleri var. Barok dönemin süslemeleri var. Klasik dönemde röpriz yaparken süslemeler eklemek var. Kadans doğaçlamak var. Romantik dönemde Liszt gibi bir adam konser sonrası dinleyicilerin verdiği temalar üstüne doğaçlamalar yapıyor. Ben de böyle doğaçlamalar yapıyorum konserlerimde. Ve Amerika'da böyle bir konser sonrası yaşlı bir hanım geldi bana. Dedi ki, ben vaktiyle Vincent Persichetti dinlemiştim dedi. Org ile insanların telefon numaraları üzerine doğaçlama yapardı dedi. Aa dedim, ne güzel fikir, ben de yapayım. Nasıl olabilir? En basiti do'ya 1, re'ye 2, mi'ye 3 demek. Bundan sonra ben konserlerimde telefon numaraları üzerine doğaçlamalar yapar oldum. Tabii bunların hepsini bedava hediye ettim insanlara. Pandemi geldi, konserler bitti. Nereden para kazanacağız? E, Ben insanların doğum tarihleri üzerine besteler yapıp satmaya başladım. Hediyelik besteler. Sevdiklerinize doğum günlerinde, evlilik yıl dönümlerinde hediye edebileceğiniz besteler. Ve bunları kaydediyorum. Kayıt, video ve notasıyla birlikte sunuyorum siparişi veren kişiye. Hediyeyi kim alacaksa bana onu anlatmalarını istiyorum. O kişiyi anlatan, o kişinin kişiliğini yansıtan ve o kişinin müzik zevkine uygun, aynı zamanda o kişinin doğum tarihi rakamlarından yola çıkarak bir parça ortaya koymaya çalışıyorum. Çünkü işte farklı tarzlarda yazdığım için isteyene bu rakamları caz tarzı, isteyene aynı rakamları klasik bir tarzda, başka bir tarzda yazabilirim. Örneğin Aslı Hanım'ın rakamlarını bir daha ayrıca ele alacak olursak, diyelim ki Aslı Hanım caz tercih etmiyor, klasik seviyor. Aynı rakamlar başka bir yöne de gidebilir. Bu müzisyenler için de güzel bir hediye. Amatör müzisyenler için de ders alan, enstrüman dersi alan bir çocuğu çalışmaya da özendirebilecek bir hediye. Çocuğunuza böyle bir hediye verdiğinizi düşünün. Pandeminin başlarında
ilk aylarında Amerika'dan aldığım siparişlerden bir tanesi cello çalan bir kızcağız için. Çinli Amerikalı Annie adında bir kız için Annie's Waltz diye bir parça yazdım. IMSLP'de yok ama hakanalitoker.com internet sitemde hediyelik diye bir sayfa var. İngilizcesi gift music. Bu yani hediye olarak yazılmış bir eser, doğru mu? Evet. Ee, Tabii yani ben hediye etmiyorum. Bana sipariş veriliyor. Ben bu Anladım. işten para kazanıyorum. Siparişi veren bunu hediye. Size sipariş edip bunu birine hediye yapabiliyor. Evet, Annie'nin teyzesi bana sipariş verdi ve bu parçayı Annie'ye hediye etti. Ve internet sitemde hakanalitoker.com/gifts Türkçesi hakanalitoker.com/hediyelik sayfasında Annie'nin valsi var. Ve yine aynı proje kapsamında çok sevgili dostum Ozan Evrim Tunca, Profesör Doktor Ozan Evrim Tunca eşiyle evlilik yıl dönümleri için bana bir sipariş verdi ve ben Ozan ile Ebru adında cello piyano için bir parça daha yazdım. Bunu bilmiyoruz. Bu Evet. yeni herhalde. Bu da yazındı sanıyorum. Bakayım. 14-18 Mayıs tarihlerinde yazmışım. Bu parçaların her zaman bir videosunu çekiyoruz. Çünkü hediyeyi alan video ile birlikte alıyor. Ben o videoda rakamların hangi notalara denk geldiğini de açıklıyorum. Biz Ozan'la kendi eşine sunabileceği bir video yaptık ama bu ev kalitesinde bir videoydu. İlk fırsatta bir araya gelip profesyonel bir kaydını gerçekleştirmeyi ümit ediyoruz. Henüz hiçbir yerde şey yok, videosu yok ama internet sitemde var. Evet, hakanalitoker.com'da kontrol ediyorum. Ozan ile Ebru'nun cello piyano notaları ve kaydı var. Ozan'la yaptığımız pandemi koşulları kaydı. Profesyonel bir kayıt değil. En azından fikir verici bir kayıt. O evinde Eskişehir'de, ben evimde İstanbul'da üst üste kayıt yaptık. Sonuçta Ozan bizim geçen ay mı misafir ettik? Tabii geçen ay misafir ettiğimiz bir konuğumuzdu. Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Çok eminim iyi olmuştur şartlara rağmen. Kötü olma ihtimali pek yok diye düşünüyorum. Yani bugün ben çok eğlendim, çok keyif aldım. Hemen şeyi soracağım. Bu eserlerin çalınması için telif konusunda size nasıl başvurur çalacak kişiler? Herkes istediği zaman, istediği yerde çalsın. Okey, nasıl arzu ediyorsanız. Sadece ismim belirtilsin isterim. Haber verilirse mutlu olurum. Ben yaymak isterim. Bir konserse duyurmak isterim. Kayıtsa, videoysa duyurmak isterim. Benim zaten meslek birliği üyeliklerim var. Hani bir yayın kanalında, radyoda vesaire çalındığı zaman oradan bana zaten cüzi de olsa bir telif geliyor ama eserlerimi şu noktada insanlara ücretsiz olarak sunuyorum. O yüzden imslp.org'a koyabildiğim kadarını koydum. Ama pandemiyle birlikte bu hediyelik besteler o kadar tutuldu ki, o kadar fazla yazdım ki ben her hafta 2-3 tane yazıyorum. Çok büyük kapsamlı eserler bazen birkaç haftamı alıyor da pandemiyle birlikte çok üretken bir döneme girdim ve bunların hepsinin kaydını, notasını ortaya koymaya yetişemez oldum. Birçoğu sitemde var şimdilik. Anladım, çok güzel. Tayfun, senin sormak istediğin bir şey var mı Hakan Bey'e? Yok, zaten Hakan Bey iletişimini de çok açık. Yani bir iletişim ustası, bir yandan da iletişimci gözüyle. Bizle çok samimi, çok alçak gönüllü ve çok samimi, çok keyifli paylaştı her şeyi. Çok teşekkür ederim. Ben tanımaktan büyük mutluluk duydum. Aslı bugünün en kazançlısı sensin. Evet, aslında Bugün meslek için- kazandık, kıskandık. Gerçekten benim için çok 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 keyifliydi. Zaten sizi tanımaktan çok büyük keyif aldım. Ayrıca hediyeniz için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Benim için harika oldu. Peki. Ayrıca size başka bir şey için de yine teşekkür etmek istiyorum. Siz çok yakın arkadaşım Benjamin Sönmez'le uzun süre birlikte konserler yaptınız.
Ve onun vefatından sonra rahmetle anıyorum kendisini. Onun hakkında çok güzel bir yazı yazdınız ve çelistlere bir çağrınız var. Günde 1 saat fazladan Benjamin için çalışın diye. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum, özellikle çelistlere. İyi ettiniz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten eserleriniz çok güzel. Nazlı da benim dönem arkadaşım. Bu arada sevdiğim bir arkadaşım. Harika eserler kazandırmışsınız. Biz zaten seslendirmeyi dört gözle, her şeyin konserlerin açılmasını da dört gözle bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Çok Ben de renk size kattınız. teşekkür ederim. Harika bir iş yapıyorsunuz. Türk bestecilerini dünyaya tanıtmak çok önemli bir misyon. Üstelik çevirilere yer verecek olmanız, bu kadar çeşitli dillerde çok ciddi bir emek içerisindesiniz. Çok takdir ediyorum yaptığınız şeyi. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Yani biz karınca kararınca violonsel üzerine yazılmış Türk eserleri odağında gidiyoruz. Benim diğerleri konusunda bir yetkinliğim yok. Ne kadar konuşsam boş. Mesela işte Naz diyorsunuz. Naz benim jüriliğimde okuldan mezun oldu. İşte Benjamin diyorsunuz. Violonsele benle başladı. Hani violonsel benim bildiğim çöplüğüm tabiri caizse. Ama bugün başka bir enstrüman konuşsak yetkinliğim çok sınırlı olacağı için kendimi yeterli hissedemem diye düşünüyorum. Ama sayenizde bugün çok başka işte improvizasyon gibi yani doğaçlama gibi bir konu, farklı disiplinlerde çalma ya da üretme ya da farklı çalgılarla çalma gibi benim gibi bir ortodoks birisi için çok farklı ufuklar açtınız. Sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum bugün sizi konuk ettiğimiz için. Bana ufkumu açmak konusunda çok büyük faydanız oldu. Görüşmek üzere diyorum. Kapatıyoruz. Bugün için tekrar çok teşekkür ederiz. Bir küçük hatırlatmam daha olacak. İzlediğiniz videoyu beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Yenilikleri takip etmek için bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz.